Merhabalar sevgili dostlar, tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzun asıl konusu fil defiine işareti ve anlamları olacak. Ama öncesinde cevaplamak istediğim önemli sorular var. Define işaretleri gerçekten var mı? Neden yapıldılar? Nasıl çözülür? Sizlerden define işaretleri anlamları hakkında sorular gelmektedir. Bunları kısaca anlatmaya çalışacağız. Her şeyden önce define nedir? Oradan başlamamız lazım. İnsanların zamanında yaptığı birikimi koruyabilmek amacıyla toprak altına veya kayanın içine koyması. Sonrasında farklı sebeplerden dolayı hazineyi almaması veya herhangi beklenmedik bir sebepten dolayı alamaması veya gömü yerini unutması veya bıraktıkları işaretlerin bir şekilde yok olması veya arazi şartlarındaki doğal değişikliklerden dolayı gömünün yerinin kaybolması veya değişmesi sonucunda depremler, seller ve heyelanlar gibi faktörlerden dolayı toprak altında kalmış değerli para, eşya ve benzerleri define olarak kabul edilmektedir. İnsanlar birikimlerini sakladıklarında doğal olarak sonrasında tekrar gelip almak veya ihtiyaç duyduğunda ara sıra gidip almak için saklarlar. Doğal olarak o gömülerini gelince rahatça bulabilmeleri için, kendilerine yardımcı olması için işaretler kullanmışlardır. Define var mı ve gerçek mi sorusuna vereceğimiz cevapta evet, define var ve kesinlikle evet define işaretleri de gerçektir. Ama bu arada sahte define işaretleri de mevcuttur ve bunlar da kesinlikle gerçektirler. Zaman içerisinde define işareti arayan insanların çoğalması ve bu konunun dilden dile yayılmasıyla dolandırıcılar bu konuyu da bir gelir kapısına çevirmiş durumdadır. Yaptıkları sahte define işaretlerini önceden çarşı, pazar, kahvehaneler ve ev gibi ortamlarda yaptıkları sohbetlerde, şimdi ise sosyal medyada satmaya çalışmaktadırlar. Önce kişiye işareti anlatıyorlar ve oraya götürmek için para istiyorlar. Bu dolandırıcılıkta bu şekilde işlemektedir. Biraz da çok kısacık da olsa define haritalarından bahsedelim. Öncelikle piyasada en çok sahtesi bulunan şey haritalardır. %95'i sahtedir. Şunu söylemeliyim ki kimse kimseye harita satmaz, vermez. Size soruyorum. Siz olsanız verir misiniz? Bir de şu var ki eskiden bu azınlıklar haritanın orijinalinde olan önemli noktaları es geçerek haritayı bir kağıda çizip insanlara parasız verdiler. Çünkü defnedilen şeyin orada olup olmadığını bu şekilde öğreniyorlardı. Siz bölgeden eli boş gelince size soruyorlardı, kazı yapılmış mı diye. Siz de evet, şurası kazılmış deyince içlerinden derin bir oh çekip, demek ki gömüm hala yerinde, hala bulamamışlar ve yanlış yeri kazmışlar diyorlardı. Yani seni bir nevi kendi definesinin bir bekçisiymişsin gibi kontrol ettirip kullanıyorlardı. Siz de sanıyordunuz ki bana define haritasını verdi ya hani beni çok seviyor diye düşünüyorsunuz. Haritaların orijinallerinde yön veya güneş saati olur. İstisnasız hepsinde bölge anlatılır ya da çizilir. Bazen ikisi de aynı anda yapılır. Dere, tepe, kilise, okul, anıt, ahır, lonca, kuyu vesaire olur. Bazı haritalar özellikle kilise gömülerini gösteren haritalardır ve şifrelidir. Ancak şifreyi çözerseniz bulabilirsiniz. Çözümü zordur. Çünkü şifrelemeyi dini kitaplarına göre ya da kendi istediklerine göre yapıyorlar. Örnek vereyim, haritada şifre olarak bir renk yazılmış mesela, tabii ki o zaman bunun da anlamını bilmek neredeyse imkansız. Harita dışında bu iş belge şeklinde de olabiliyor. Hatta bazılarında oradaki tılsımın çözümü bile yazıyor. Gömülen hazinelerin yerleri harita ile de kayıt altına alınmış. Her gömünün haritası olmayabilir. Fakat hazine haritasına sahip gömüler mevcuttur ve bu da bir gerçektir. Bu konuda da yapılan dolandırıcılıklar mevcuttur. Hazine haritaları bölgeyi tarif edebilir.
işaretleri anlatabilir, adım ve uzaklık belirtebilir. Şunu da belirteyim ki, define haritası tekte olabilir. Ama bu işi bilen gömü sahipleri olması gereken şekilde define haritalarını 3'e bölerek yapmışlardır. 3'e bölerek derken 3 parçaya yırtıp ayırmak anlamında demiyorum. 3 adet harita çizmişlerdir. Şöyledir ki, birincisinde arazinin yüzeysel yapısını, görünümünü, yolları, dağları, nehirleri vesaire çizerler. İkincisine ise yön ve ölçümlendirmelerini çizerek bu iki haritanın ikisinin de olduğu zaman o gömünün bulunabilmesini sağlarlardı. Yani iki haritanın da orada olması gerekiyor ki gömüye ulaşılabilsin. Hani günümüz teknolojisiyle yapılan bazı kapılar var ya, aynı anda birkaç kişi tarafından ve birkaç farklı anahtarın çevrilmesiyle açılan kapılar mevcuttur, işte bu da bir nevi ona benziyor. Ve bir de aynı ikisine benzeyen ama asıl gömü yerlerinin tamamen farklı bölgelerde, farklı ölçümlerde ve şekillerde olduğu, üçüncü olan tüm haritaların bir nevi geçerliliklerini koruyabilmeleri ve gömülerin çıkarılmamaları için yapılan, asıl olan ve en önemli ve hem orijinal hem de sahte olan en önemli harita çizilirdi. Ve bu haritada özellikle daha çok detay verilirdi. Hiçbir gerçek define haritasında şiir yazılır gibi, elinle koymuş gibi bulabilmeni sağlayacak şekilde çizim ve bilgi bulunmaz. Evet, biraz da define bulmadan da bahsedip asıl konumuz olan fil define işaretine geçelim. Define işaretleri ile define olan bölge üzerinde araştırma yapıyorsanız, en büyük yardımcınız define dedektörleri ve yeraltı görüntülemeleri, yani genel olarak altın arama cihazları olacaktır. Bu doğrultuda define işareti doğrultusunda bulmanın en kolay yolu, define arama cihazları ile o bölgede inceleme yapmaktır. Define yerini tespit etmek için kullanılan her cihaz, özelliklerine göre farklılık göstermekle birlikte araştırmalarınızda çok büyük rahatlık sağlayacaktır. Burada en önemli detay da şudur ki, aldığınız cihaz arama yapacağınız bölgeye ve şartlara uygun olması konusudur. Aksi takdirde size hiçbir fayda sağlamaz. Sadece o cihazı alırken paranızı verdiğiniz kişiye fayda sağlar. Evet sevgili dostlar, videomuzun asıl ana konusu olan fil define işareti anlamına geçelim. Fil işaretleri daha çok medeniyet süslemeleri olarak kullanılsa da define işareti olarak ta kullanılmıştır. Aslan ve öküz gibi liderlik vasfı olan işaretlerdendir. Aslan ve öküzden fark olarak mezar işareti değil, define işaretidir. Filde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi, filin dişlerinin renkleri ve hangi yöne baktığıdır. Her iki dişte farklı yerlere bakıyorsa, uzun olan diş tarafına gidilir. Veya dişlerinden birinin rengi farklıysa, renkli dişin olduğu yöne gidilir. Ve filin dişlerinin büyüklüğü, aynı zamanda karşılaşacağınız tuzak ve zorlukların seviyesinden bahseder. Çünkü dişlerin asıl amacı saldırı ve savunmadır. Filin kuyruğu ve kulakları olması gerekenden farklıdır. Buna dikkat edeceksiniz. Filimiz ana kayaya yapılmış, boynu sağa veya sola bakar vaziyette ise, baktığı yönde araştırma yapın ve orada çok simetrik veya çok belirgin kaya veya herhangi bir yapı arayın ve çevrede insanların dinlenebilecekleri, konaklayabilecekleri şeklinde yapılar var mıdır? Kontrol edin. Bu fil oyma ise burada ana kayalar vardır. Bir de derin mihrap şeklinde oyma vardır. Bu oyma karşıya bakar vaziyettedir. Karşında da bir put oymaya bakar vaziyettedir. İkisinin tam ortasında yassı bir taş olabilir ve müjdenin habercisidir. Ve aynı zamanda filin parası bulunduğu kayada da olabiliyor, girişi kayanın tam altıdır. Ve fil kayasının tam altında yer alan o kapak açıldığında altın dolu filin içi boşalır. Fil büyük kayada kabartma ise hemen önünde giriş vardır.
Hortumun uç tarafına bakın, giriş orasıdır. Ama şuna da dikkat etmek gerekir ki, filin kendisi duruş şekli, yani baktığı yerin tam karşısında bir kaya veya çok yaşlı bir ağaç varsa, tam kayanın altındaki girişten birkaç basamakla inilen ve filin kendi altına doğru uzanan tünelle geçilerek bulunacak olan gömünün üzerinde duruyor olabiliyorlar. Aynı zamanda tılsımlarında yapıldığı bir bekçi ve savunucu bir işarettir. Fil tılsımı, yılan tılsımı kadar önemlidir. Kayalara oyma ve yontma şeklinde yapıldığı gibi, evlerin mabetlerinde, takılarında ve giysilerinde de görülmüştür. Filler çölde uzun süre yaşayan heybetli ve mağrur bir hayvan olarak bilinirler. Mısır'da bu tılsım, dayanıklılık ve fiziksel güç verici olarak yapılırdı. Bazı eski medeniyetlerde para getirici olarak kullanılmıştır. Bir nevi paraya işarettir. Fil olan yerde takı eşyaları veya diğer her çeşit gömüsünü bulmak mümkündür. Muhtemelen bunların da tılsımlı olma ihtimali yüksektir. Eğer ana kayada sadece fil kafası varsa, o zaman hortumun baktığı yönde araştırma yapacaksınız. Orada, hani günümüzde ziyaret ettiğimiz yatır, tekke, mübarek kişilerin mezarları gibi, halk tarafından bu şekilde bilinen yerler gibi, kutsal yerler olacak. Kayanın kendisi fil gibi yapılmış ise, yaklaşık bir araba büyüklüğünde kaya kadar ise, sanki 3 boyutlu gibi ya da herkesten gizlenilmeye çalışılırcasına yapılmış olabilir. Bu tür çok büyük kütleli işaretler sadece bir yönden net görülebilir. Daha doğrusu tek bir yönden ayrıntıları belirgin olur. Diğer taraflardan sadece bir kaya olduğunu sanırsınız. Çünkü kapladığı alanı çok geniştir ve hiçbir şey anlayamazsınız. Ancak uzaktan ve doğru açıdan bakılınca detaylar anlaşılabilir. Farklı yönlerden bakıldığında şekil bozulur ve sağ veya sol gözü kör gibi ise kapalı gözün olduğu yerde mağara veya o tarz bir yeri işaret ediyor olabilir. Ama kapalıdır ve zordur. Kayanın kendisi fil ise kayayı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Boşluk varsa para mutlaka kayadadır. Şunu da söylemeliyim ki, çok büyük kütleli fil işaretlerinde, genelde karşımıza çıkanlar arasında arka alt tarafında girişin olduğuydu. Eğer filin dişleri kısa ve belirgin değilse, o zaman hortumunun yönünde mutlaka bir su kaynağı aramalısınız. Gömüsü suda veya çevresindedir. Filin dişleri belirli bir açıda ve düzlükte yapılırlar. Ama eğer bir dişi diğer dişine göre eğik ise, eğik dişinin baktığı yer çok önemlidir. Fil yürür vaziyette ise, yakında kesin su vardır. Suya git, orada araştırma yap. Su arkada kalmışsa, ormanlık bir yere yönlendiriyor olabilir, fil ya suya gider ya da ormana. Fillerin parası file yakın olmaz. Mutlaka biraz gitmen gerekecek. Filin her iki gözü aynı yere bakmaz, ters bakan gözün baktığı yere dikkat et. Bir miktar parası oradadır. Eğer ters göz yoksa, şaşı gibi olanı, yani farklı olanı veya az önce de bahsettiğimiz gibi kör gibi olanı vardır, ona iyi bak. Fil define işaretinin gözünün biri paraya bakar vaziyettedir mutlaka. Yani gözlere çok dikkat edin. Çünkü gözler asla yalan söylemez. Eğer filin gözleri hilal şekli yapıyorsa, yakınlarda mağara arayın, tek gözlü filler bazen mağaraya işarettir. Sonuç olarak söylememiz gerekirse, yüzdelik oranları olarak söylememiz gerekirse, filin bulunduğu kaya %30, dişlerin yönü %20, hortumunun yönünde %20, gözlerin yönü %20, işaretin kendisinin ana kayanın duruş yönü %10. Bu şekilde araştırmalarınızı yaparken, diğer unsurları gözden kaçırmadan ve es geçmeden değerlendirmenizi tavsiye ederim. Mesela kuyruğunun olması veya olmaması, oturur vaziyette mi, yürür vaziyette mi olması, ayaklarının belirgin bir şekilde olup birinin yere basmıyor olması, kulaklarının açık veya vücuduna yapışık, yani kapalı olması, dişlerinin birinin farklı olan rengi
dişlerinin hiç olmayıp sadece hortumunun olması ve diğer ince detaylar. Bunları da mutlaka değerlendirme yaparken es geçmeyin sevgili dostlar. Ve son olarak şunu da belirterek videomuza son verelim. Fil denilince kütlece büyük, alan olarak büyük, mesafe olarak uzun, tehlike ve zorluk olarak hem çok tehlikeli ve hem de çok zor bir işlem ve gömü olarak hem çok değerli hem de çok çeşitli olarak düşünebilirsiniz. Ve son olarak bonus niteliğinde bilgi, filin tuzaklarından en çok karşılaşılan yer çekimini kullanarak yapılan tuzaklardır. Yani üzerinize bir ağırlık düşmesi gibi. Evet sevgili dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.